Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz yazlık, baharlık bluz yapılışını paylaşacağım. Yapılışı çok kolay, kısa sürede yapabileceğiniz bir bluz. Ben çok severek çalıştım. Model anlatımını açık bir renk üzerinde detaylı bir şekilde videonun başlangıcında bahsediyorum. Sırasıyla takip ederseniz kolaylıkla yapabileceğiniz bir model. Başlangıcını kavradıktan sonra hep aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi modelimizi yatay bir şekilde başlıyoruz aslında bu şekilde. Örme işlemi yapıyoruz ama sabitlerken ben bu şekilde sabitleme yaptığım için model daha da farklı ve güzel gözüküyor. Şu an çok net göremiyorsunuz. İpim koyu olduğu için ama duruşu çok güzel. Videonun başlangıcında da sizlerle üzerinde duruşunu paylaşıyorum. Şimdi burada herhangi bir eksiltme, arttırma işlemi yapmıyoruz. Parçalarımızı dümdüz bir şekilde modeli devam ettirip tamamlayıp geldikten sonra dikme işlemi yaparak bluz görüntüsünü oluşturuyoruz. Dediğim gibi video içerisinde ayrıntılı bir şekilde bahsediyorum. Burada 38 beden için çalıştım. Üzerimde duruşunu paylaşıyorum. Kendi beden ayarlamanızı kendi vücut ölçünüze göre yapabilirsiniz. Şu an ütülenmiş haliyle sizlerle bitmiş ölçüsünü de paylaşmak istiyorum. Ön parçam arka parçama göre bir tık kısa. Ön parçamı daha uzun yapmayı tercih ettim. Yanlarda da şu şekilde küçük boşluklar bırakarak yırtmaç görüntüsü oluşturdum. Şimdi burada en üst noktadan itibaren ölçtüğümde yaklaşık 47,5-48 santim ölçüsünde uzunluğu. Genişliğini ölçtüğümde ise 46,5 santim genişliğinde. Şöyle kol uzunluğumuz 39 santim uzunluğunda, kol genişliği ise baktığımda 15 santim genişliğinde. Parçalarımızı dediğim gibi tamamlayıp geliyoruz. Daha sonra dikme işlemi yaparak bluz görüntüsünü oluşturuyoruz. Ben çok sevdim, severek kullanacağım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yapılışına geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Yapılışına geçmeden önce kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için Folk Yarn markasına ait Merlin ipini tercih ettim. Bu ipi daha önce kullanmıştık hatırlarsanız. Pembe bir tane bluz yapmıştım ama o daha ince olan bir ipti. Bu ona göre bir tık daha kalın olan ipi. Hemen şöyle bakın, 100 gram 165 metre uzunluğunda, renk kodu da burada 2404 şeklinde belirtilmiş. Ben yine linkini bulursam açıklama kısmına sizlere bırakıyor olacağım. Burada 3-3,5 numara tığ için uygundur diye belirtilmiş. Ben 4 milim tığ kullandım. Çünkü böyle çok sert yapıda olsun istemediğim için 4 numara tığa ipimin uygun olduğunu düşünüyorum. O yüzden 4 milim tığ kullanarak örgümün başlangıcını yapıp tamamladım. Siz de kendi ipinize uygun tığ numarasıyla başlangıç yapabilirsiniz. Şimdi parçalarımı tamamlayıp geldim. Videonun sonunda ne kadar ip kullandığımdan da aynı şekilde bahsediyor olacağım. Parçalarımı tamamlayıp geldim. Çünkü ipin rengi gereği ve böyle hani ışıltılı olduğu için çok net gözükmüyor model. O yüzden ben sizlere açık bir renk ile, yani şu elimde görmüş olduğunuz turuncu renk ile başlangıç yaparak modelden bahsedeceğim. Çünkü model kurulumu oldukça önemli. Modeli kavradıktan sonra hep aynı şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi beraber bir başlangıç yapacağız. Şimdi burada parçalarımdan bahsetmem gerekirse. Ben 38 beden için çalıştım. Modelimizi şu şekilde başlıyoruz. Bakın böyle tuttuğumuzda bu şekilde başlangıç yapıyoruz. Üste doğru gidiyor. Ama ben bunu bu şekilde kullanmak istemedim. Şöyle döndürdüğümüzde yatay şekilde, yani modeller dik dik geliyor şekilde birleştirip bluz oluşturacağız. Burada dilerseniz yatay da kullanabilirsiniz. Şöyle kullandığınızda bu genişlik sizin için yeterli olmayabilir. Buradaki zincir sayınızda değişiklik yapmanız gerekiyor. Burada bana sorduğunuzda ben sizin bedeninize göre zincir sayısı vermiyorum. Tamamıyla çekmiş olduğunuz zinciri kendi vücut ölçünüze göre ya da giydiğiniz bir kıyafete göre ayarlama yapmanız gerekiyor. Ben de çünkü her çektiğim zincirde kendime göre bir deneme yapıyorum. Burada modelimiz 16 tane zincirden oluşuyor. Bir tane modelimiz 16 tane zincirden oluşuyor. Bu ne demek? Her model için 16, 16, 16, 16 şeklinde devam ediyoruz. Benim burada gövdede ön parçam bu. Arka parçam bir tık daha uzun. Ön parçamda baktığımda 1, 2, 3, 4, 5 tane modelim var. Önü kısa tuttum.
Arka parçamda ise 6 tane model kurdum. Burada zincirimizi şu şekilde çekiyoruz. 16, 16, 16. En son artı 4 yapıyoruz. Bu da toplamda benim ön parçamda 84 tane zincir. Burası 84 tane zincirden oluşuyor. 5 tane modelimiz. Şöyle. Bunu ne demiştim? Şöyle kullanacağız. Buradaki modelinizi benim gibi dikey kullanıyorsanız çekmiş olduğunuz zincir sayısı sizin beden ölçünüz değil, uzunluğunuz oluyor. Yani omzunuzdan tuttuğunuzda ne kadar uzunlukta istiyorsanız, buraya ben 5 tane model kurmuşum ama siz 6 tane model yaparsınız, artı 16 tane daha zincir çekmeniz gerekiyor. Burada kendinize göre ayarlama yapmanız gerekiyor. Devamında beden genişliği için model devam ediyor. Bakın bu şekilde. Beden genişliği için ise 25 tane modelim var. Saydığımda 25 tane modelim var. Bu da hemen ölçümü söylüyorum sizlere. Bakın şöyle ölçtüğümde 41 santim. Uzunluğu burası 41 santim. Beden genişliğimiz ise 47 santim genişliğinde. Burada kendi beden ölçünüze göre daha az sıra sayısı ya da daha fazla sıra sayısı yaparak ölçünüzü ayarlayabilirsiniz. Şimdi ön parçamızı yaptık. Sıra geliyor arka parçamıza. Arka parçam bir tık daha böyle uzun olsun istedim. Ön parçama göre bir ayarlama yaptım. Dilerseniz tabi eşit de yapabilirsiniz. Bakın şöyle alt kısmından göstermek istiyorum. Üstü eşit dediğimde bakın altta benim şöyle önünü de çevirirsem daha net görürsünüz. Altta bakın şu ön parçam, şu arka parçam bir tane model daha fazla. Ön parçamda 5 tane model yapmıştım. Arka parçamda ise 6 tane modelden oluşuyor. Şöyle baktığımızda bakın uzunluğu 6 tane modelden oluşuyor. 6 tane model 16 çarpı 6 yaptığımızda her bir modelimiz 16 zincirdi. 16 çarpı 6 yaptığımızda toplamda 100 tane zincire ulaşıyoruz. Tabii ki artı 4 en sondaki çekmiş olduğumuz zincirle beraber. Sırt parçamda 100 tane zincir çektim. Daha sonra 6 tane modelimi oluşturdum ve aynı şekilde ön parçamla 25 tane model oluşturdum. Genişliği, beden genişliği. Burada hemen yine uzunluğumu sizlerle paylaşayım. Çünkü 6 tane model var. 48 santim ölçüsünde uzunluğu. Yine yatay bir şekilde modelimiz bakın gayet net kendini gösteriyor. Burada herhangi bir yaka oyuntusu, ense boşluğu ya da boyun oyuntusu, kol oyuntusu herhangi bir kesme işlemi yapmıyoruz. Dümdüz 2 tane parça bakın. Ön parça, arka parça. Sadece bir tane model fark var. Kendi ölçülerimizi ayarladık. 2 tane parçamızı yaptık. Geldik. Sıra geliyor kol. Kolu nasıl ayarlama yapıyoruz? Ben genelde hep söylüyorum size. Buradaki modelimi kendime ölçü olarak belirliyorum. Burada kolda dikeyine değil yatay bir şekilde yapıyoruz. Hani modelimiz hep dikey bir şekilde gidiyor ya, burada nasıl başlıyorsak yani bu şekilde bir başlangıç yapıyorum yatay bir şekilde. Yine yatay bir şekilde uzunluğunu ayarlama yaptım. Bunu da şöyle yaptım. Buradaki parçam hemen tuttum elime. Şöyle kolumu yerleştirdim. Kolumun üstüne attım parçamı, döndürdüm. Şöyle bakıyorum. Şöyle tuttum mesela, genişlik benim için ideal diyelim ya da dar oldu. Burada ayarlama yapıyorsunuz. Tabii ki model tutmanız gerekiyor. Çünkü bir tane modele göre ilerliyoruz. Tuttuk, açıyoruz. Kaç tane model var ise o kadar zincir çekerek başlangıç yapıyoruz. Kol için baktığımda 4 tane model genişliği benim için yeterli oldu. 4 tane modeli de şu şekilde hesaplama yaptım yine. 4 çarpı 16 yaptım. Artı 4 yaptığımızda 68 tane zincirden oluşuyor kol parçamız. Ve burada bakın şöyle katladığımızda yeterli bir genişlik oluyor. Devamında istediğiniz kol uzunluğuna ulaşana kadar örme işlemine devam ediyorsunuz ve sonunda tamamlıyorsunuz. Kaç sıra boyunca gittim, kaç modelden oluşuyor? 20 modelden oluşuyor. 20 tane model kaç santim? Şöyle ölçelim. Yaklaşık 39 santim.
Genişliği ise 4 modelin genişliği ise 30 santim genişliğinde. Kol parçamızdan da 2 tane aynı şekilde yapmış oluyoruz. Daha sonrasında tüm parçalarımızı dikme işlemi yaparak birleştirip bluzumuzu tamamlamış olacağız. Şimdi beraber yapılışını geçelim. Şimdi burada ipimin ortasına tığımı yerleştirdim, döndürdüm ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Hangi parçanızı yapıyorsanız, kaç tane model kurmak istiyorsanız tekrar söylemek istiyorum. Bir tane modelimiz 16 tane zincirden oluşuyor. 16 tane zincir çekiyoruz. Bunu 16 16 16 şeklinde sayabilirsiniz. Ya da ben 4 tane model kuracağım. 16 çarpı 4 yapıyorum. Daha sonrasında artı 4 yapıyoruz. Bu da toplamda 68 tane zincir yapıyor. Şimdi bir tane zincirimi çektim ve devam ettim. Şimdi toplamda 68 tane zincire ulaştım. Burada birinci sıramız sık iğneden oluşuyor. Sık iğne için şurada 68. zinciri bakın parmağımla tuttum. Üzerine bir tane daha zincir çektim. Daha sonra 68. zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek sık iğne. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğne. Yandaki zincirdeyim. İpimi çektim. Sık iğne. Yandaki zincire geldim. Ve yandaki zincire gelip bir tane sık iğnemi yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar her zincir içerisine bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldiğimde birinci zincirime herhangi bir batma işlemi yapmadım. Ve burada örgümün dönüşünü yapıyorum. Bir zincir çektim. Hemen dibindeki bakın. Şöyle dibindeki boşluğun içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek bir tane sık iğne yaptım. Buradaki zincirimizi saymıyoruz. Yapmış olduğumuz sık iğneyi sayıyoruz sadece. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluktayım. 2. Yandaki boşluktayım. 3 tane sık iğne yaptım yan yana. Bir tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Bakın burada bir tane atladım. İkinci boşluğun içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tığımda 3 tane ilmeğim var. 2 kez çekerek ikili trabzanımı yaptım. Bir tane ikili trabzan. Bir tane zincir. Tığım üzerine 2 kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tığımda baktığımda şu an 4 tane ilmeğim var. 1 2 3 seferde çekerek üçlü trabzan. Bir tane üçlü trabzan. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bakın burası önemli. Bir tane atlıyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. İpimi çektim. Az önce nasıl üçlü trabzan yapmıştık? 2 seferde çektik. 2 3 seferde çektik. Pardon. Bu sefer 4 seferde çekmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım? Bakın ilk ilmeğimi 1 çektim. Sonra 2 tane ilmek. 2 3 ve 4 seferde çektim. 4 trabzan yapmış oldum. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Ortada bizim 2 tane dörtlü trabzanımız var. Bir tane zincir atlıyorum. Bir sonraki boşluktayım. İpimi çektim. 4 kez çıkmam gerekiyor. Bakın. 1 çektim. 2 3 ve 4 seferde çıkarak dörtlü trabzanımı yaptım. 2 tane orta kısımda dörtlü trabzan yaptıktan sonra geriye dönüş gibi düşünelim. Üçlü trabzan, ikili trabzan şeklinde sık iğneye kadar devam edeceğiz. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluktayım. Şimdi 3 seferde çıkmamız gerekiyor üçlü trabzan için. Bakın 2 çekiyorum. 1 2 3 seferde çıkarak üçlü trabzanımı yaptım. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi bir kez aldım.
Bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. 3 tane ilmek var. 1 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluktayım. Bir tane sık iğne devam ettim. Yandaki boşluk 2, yandaki boşluk 3 tane sık iğne yan yana. Birinci modelimizi oluşturduk. Her model arasında 3 tane sık iğne yapıyoruz. Burada yapmış olduğum gibi. Şimdi ikinci modele geçiş yapalım. Bir tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. İkinci boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. 3 tane ilmeğim var. Burada ikili trabzan yaparak başlangıç yapıyorum. 1 2 seferde çekerek ikili trabzan. Bir tane zincir. 2 kez aldım tığımın üstüne. Bir boşluk. Bir sonraki boşluğa geldim. 3 seferde çıkacağız. 1 2 ve 3. Üçlü trabzan. Bir tane zincir. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. Dörtlü trabzan yapacağım. O yüzden ilk ilmeğimi tek çektim. Bakın 1 2 3 ve 4. 4 seferde çıktım. Bir tane zincir. 1 2 kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. İpimi çektim. 1 çektim. 2 3 ve 4 seferde çıkarak 2 tane yan yana dörtlü trabzanımı yapmış oldum. Şimdi ne yapıyorum? Bir tane üçlü, bir tane ikili ve sık iğne şeklinde dönüş yapıyoruz. Bir tane zincir. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluktayım. 1 2 3 seferde çıktım. Bir tane zincir, tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluktayım. 1 2 seferde çıkarak ikili trabzan. Bir tane zincir, bir boşluk atladım. Bir sonraki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Devam ettim. 2 3 tane yan yana sık iğne yaparak ikinci modelimizi de oluşturmuş olduk bu şekilde. Şimdi üçüncü model. Bir tane zincir, tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. 1 2 seferde çıkarak ikili trabzan. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluktayım. İpimi çektim. 1 2 3 seferde çıkarak üçlü trabzan. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. 4 seferde çıkarak dörtlü trabzan yapacağım. O yüzden ilk ilmeğimi 1 çektim. 2 3 4 seferde çıktım. Bir tane zincir. 1 2 kez aldım. Bir boşluk, bir sonraki boşluğa geldim. 1 çektim. 2 3 4 seferde çıktım. Dörtlü trabzan. Bir tane zincir, 2 kez aldım tığımın üzerine. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluktayım. 1 2 3 seferde çıkarak bir tane üçlü trabzan. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. Bir tane zincir çektim. Bir boşluk atladım. Bir tane sık iğne devam ettim. 2 3 tane sık iğne. Hemen bakalım. 3. modelimizi tamamlamış olduk bu şekilde. Şimdi 4. modelimizde sıra. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir boşluk. Bir sonraki boşluğa geldim.
Bir tane ikili trabzan, bir tane zincir, tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk, yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane ikili trabzan, üçlü trabzan. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluktayım. Tek çektim. 1, 2, 3, 4 seferde çıkarak bir tane dörtlü trabzan yaptım. Bir tane zincir, 2 kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluktayım. Bir çektim. 2, 3, 4 seferde çıkarak dörtlü trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. Bir tane üçlü trabzan. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluktayım ve bir tane ikili trabzan. Bir tane zincir, bir boşluk atladım. Bir sonraki boşluktayım. Bir tane sık iğne, devam ettim. 2 ve son boşluğum. 3 tane sık iğne yaparak sıramızı tamamladık ve 4 tane modele ulaşmış olduk sıra sonunda. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. Bir tane zincir çektim. Burada önemli olan bir nokta var. Başlangıçta bizim 3 tane sık iğnemiz vardı. Yine 3 tane sık iğne yapmamız gerekiyor ama buradaki zinciri saymamız gerekiyor. Diğer türlü zinciri saymadığımızda, yan yana 3 tane ikili trabzan, 3 tane sık iğne yaptığımızda arttırma yapmış oluyoruz. Modelin sonunda bir tane sık iğne fazla geliyor. Şimdi bunu nasıl yapıyorum? Bir tane zincir çekerek dönüşümü sağladım. Dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim ve bir tane sık iğne yaptım. Zincirle beraber 2 tane. Hemen yandaki boşluğa geldim. 3 tane sık iğne yapmış oldum yan yana. Bakın buradaki sık iğnenin tepesine herhangi bir batma işlemi yapmadan boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne. Trabzanın tepesine geldim. Sık iğne. Bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne. Trabzanın tepesine geldim. Bir tane sık iğne. Bakın hem bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa hem de trabzanların tepesine sık iğne yaparak modelin üzerinden geçişimizi sağlıyoruz hemen. Şimdi son boşluğuma bir tane sık iğne yaptıktan sonra 3 tane yan yana sık iğne yapmıştık. Burada birincinin tepesinden tığımı geçirdim. 1. Yandaki sık iğnenin tepesindeyim. 2. 3 tane sık iğnemizi yaptık yan yana. Devam ediyorum. Şimdi birinci boşluktayım. Bir tane sık iğne. Trabzanın tepesindeyim. Bir tane sık iğne. Boşluktayım. Trabzanın tepesindeyim. Bu şekilde sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda 3 tane sık iğnem vardı. Birincinin tepesine geldim. 1, 2 ve 3 tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi bir üst sıra için örgümün diğer tarafına döndüm. Burada dörtlü trabzan yaparak başlangıç yapacağız. Daha doğrusu 5 tane zincirimizi bir tane dörtlü trabzan kabul edeceğiz. Baktığımızda böyle girintili çıkıntılı olduğu için eşit bir görüntü sağlayabilmek için dörtlü trabzanla başlıyoruz. Yarım bir model oluşturacağız. Daha sonra bir bütün şeklinde devam edeceğiz. Hemen bir tane zincir çektim. Devam ettim. 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim başlangıç için. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Burada bakın dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluğun içerisinden tığımı geçirdim. Arada bir tane boşluk atlama yapmadım. Bakın burası zincir çekerek başlangıç yapmış oldum. Boşluğum hemen yanındaki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3,
ve 4 seferde çıktım. Dörtlü trabzanımı yaptım. Zincirle beraber 2 tane yan yana dörtlü trabzan yapmış olduk. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum, bir sonraki boşluğa geldim. 1 2 3 seferde çıkarak üçlü trabzanımı yaptım. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum, bir sonraki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. Bir tane zincir çektim. Bir boşluk atladım, bir sonraki boşluktayım. Ve bir tane sık iğnemi yaptım. Devam ettim. 2 3 tane sık iğnemi yaparak yarım modelimizi bu şekilde oluşturmuş olduk. Şu an bakın tepe noktadayız. 3 tane sık iğne yaparak tepe noktaya ulaşmış olduk. Devamında nasıl yapıyorum? Şimdi modelimizi aynı şekilde kuracağız. Birinci sıradaki gibi bir tane zincir, tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum, bir sonraki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atladım, bir sonraki boşluğa geldim. 1 2 3 seferde çıkarak üçlü trabzan. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum, bir sonraki boşluğa geldim. 1 2 3 4 seferde çıkarak dörtlü trabzan. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atlıyorum, bir sonraki boşluğa geldim. 1 2 3 4 seferde çıkarak dörtlü trabzanımı yaptım. Bir tane zincir, 2 kez aldım. Bir boşluk atladım, bir sonraki boşluktayım. Bir tane üçlü trabzan. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atladım, bir sonraki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. Bir tane zincir çektim. Bir boşluk atladım. Bir sonraki boşluğa geldim. 1 2 3 tane sık iğne yan yana. Bakın bu şekilde birinci modelimizi oluşturmuş olduk. Birinci modelimizi saydığımızda, yani bir tane modelimiz bakın 2 4 6 tane trabzandan oluşuyor. Buradaki çukurluğu doldurmuş olduk. Tam tepe noktasına 3 tane sık iğne ile geldik. Şimdi yine aynı şekilde modelimizi yapıyoruz. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atladım, bir sonraki boşluktayım. Bir tane ikili trabzan. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atladım, bir sonraki boşluktayım. 1 2 üçlü trabzan. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atladım, bir sonraki boşluğa geldim. 1 2 3 4 seferde çıkarak dörtlü trabzan. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atladım, bir sonraki boşluğa geldim. 1 2 3 4 seferde çıkarak dörtlü trabzan. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atladım, bir sonraki boşluktayım. 1 2 3 seferde çıkarak üçlü trabzan. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atladım, bir sonraki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir, bir boşluk atladım, bir sonraki boşluktayım. 1 2 3 tane yan yana ikili trabzanımı yaparak modelimi oluşturdum. Şimdi bir sonraki modelimizdeyiz. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane atlıyoruz, bir sonraki boşluğa bir tane ikili trabzan. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atladım, bir sonraki boşluğa geldim. 1 2 3 seferde çıkarak üçlü trabzan. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atladık, bir sonraki boşluktayım. Bir çektim. 2 3 4 seferde çıktım. Bir tane zincir, 2 kez aldım. Bir boşluk atladık, bir sonraki boşluktayız. 1 2 3 4 seferde çıktım.
Bir tane zincir, 2 kez aldım. 1 2 3 seferde çıkarak üçlü trabzan. Bir tane zincir. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane atladım. Bir sonraki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. Bir tane zincir çektim. Bir boşluk atladım. Bir tane sık iğne devam ettim. 2 3 tane yan yana sık iğne yaptım ve burada şimdi bu şekilde 3. modelimizi yaptık beraber. Sıra sonunda yarım model yapacağız. Aynı başlangıçta yapmış olduğumuz gibi. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluktayım. Bir tane ikili trabzan. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atladım. Bir sonraki boşluktayım. Bir tane üçlü trabzan. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atladım. Bir sonraki boşluğa geldim. 1 2 3 4 seferde çıkarak dörtlü trabzan. Bir tane zincir. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atladım ve son boşluğumdayım. 1 2 3 4 seferde çıkarak dörtlü trabzanımı yaptım ve sıra sonunda da başlangıçtaki gibi tamamlamış olduk. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Dikkat etmemiz gereken bir konu var. Baktık ki sıra sonunda eşit bir şekilde ilerlemiyor. Fazla sık iğne kalabilir ya da eksik olabilir. Burada ne yapmamız gerekiyor? Dönüp modelimize bakıyoruz. Tam modellerimize. Bizim burada her bir modelimizde 6 tane trabzanımız vardı. Sık iğneyi saymadığımızda 6 tane trabzan vardı. Örneğin burada 5 tane trabzan yaptık. Yanlışlıkla bir tanesini kaçırdık. O zaman sıra sonu eşit gelmiyor. Ya da 6 tane değil de 7 tane yaptık. Yine sıra sonu eşit gelmiyor. Baktınız ki burada boşluğunuz kaldı ya da yeterli gelmiyor. Dönüp hemen modellerimizi saymamız gerekiyor. Çünkü aynı hatayı ilk kez kurulum yaptığımda ben de yapmıştım. Dönüp baktığımızda sayısında değişiklik olduğunda model kaymış oluyor. Şimdi bir üst sıraya geldiğimizde modelimizi kurduğumuz için bu sırada sık iğne yapıyoruz. Bir tane zincir çektim. Bakın bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Trabzanın tepesine geldim. Bir tane sık iğne. Boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Hem boşluğa hem trabzanın tepesine aynı ikinci sıramızda yapmış olduğumuz gibi sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna geldiğimde bakın buradaki dörtlü trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaptım. Boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne ve buradaki zincir içerisinden tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Sıra sonundaki zincirin içerisine de batma işlemi yapıyoruz. Mutlaka bakın hem buradaki boşluğuma hem de sıra sonundaki zincir içerisine sık iğnemi yaparak sıramı tamamladım. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. Burada da 3. modelimizi kuracağız. 3. sıramız yani modelde. Başlangıçta sık iğne yaparak başlangıç yapacağız ve modelimizi devam ettireceğiz. Yani bir bütün model kurma işlemi yapacağız. Bir tane zincir çektim. Dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Bakın zinciri saymadım. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. 2. Yandaki boşluğa geldim. 3 tane yan yana sık iğne yaptım. Daha sonrasında bir tane zincir, tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atladım. Bir sonraki boşluğa geliyorum. 1 2 sefer çekip ikili trabzan. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir tane boşluk atladım. Bir sonraki boşluğa geldim. 1 2 3 seferde çıkıp üçlü trabzan. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir tane boşluk atladım. Bir sonraki boşluktayım. Bakın çukur noktaya gelmiş olduk. 1 2 3 4 seferde çıkarak dörtlü trabzan. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atladım. Bir sonraki boşluğa geliyorum. 1 2 3 4 seferde çıkarak dörtlü trabzanımı yaptım.
Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atladım. Bir sonraki boşluktayım. Bir tane üçlü trabzan. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atladım. Bir sonraki boşluğa gelip bir tane ikili trabzan. Bir tane zincir, bir tane boşluk ve bir tane sık iğne. Devam ettim. 2 3 tane sık iğne. Birinci modelimizi yapmış olduk. Şimdi ikinci modelim. Bir tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. Bir tane zincir. 2 kez aldım. Bir boşluk atladım. Bir sonraki boşluğa bir tane üçlü trabzan. Bir tane zincir. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atladım. Bir sonraki boşluğa geldim. 1 2 3 4 seferde çıkarak dörtlü trabzan, bir tane zincir, tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atladım. Bir sonraki boşluğa geliyorum. 1 2 3 4 seferde çıkarak dörtlü trabzan, bir tane zincir, 2 kez aldım. Bir boşluk atladım. Bir tane üçlü trabzan, bir tane zincir, tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa bir tane ikili trabzan. Bir tane zincir, bir boşluk atla, bir sonraki boşluğa geldim. 1 devam ettim. 2 3 tane yan yana yaparak sık iğnemizi ikinci modelimizi de tamamlamış olduk. Şimdi buraya 2 tane daha aynı şekilde modelimizi devam ettirip geliyoruz. Şimdi sıra sonunda ikili trabzanımı yaptıktan sonra bir tane zincir çektim ve bir sonraki boşluğa gelip bir tane sık iğne. Devam ettim, yandaki boşluğa geldim 2 ve sondaki zincirime de batıyorum. 3 tane yan yana sık iğnemi yaptım. Ve bu şekilde dördüncü modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi bir üst nokta için örgümün diğer tarafına döndüm. Bir tane zincir çektim. Dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Zincirle beraber 2. Bir sonraki boşluğa geldim. 3 tane sık iğne yaptım. Daha sonra burada bir zincir çekerek yapmış olduğum noktaya geliyorum. Bir tane sık iğne. Trabzanın tepesine geldim. Bir tane sık iğne şeklinde her boşluğa ve trabzanın tepesine sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Son boşluğuma bir tane sık iğne yaptıktan sonra yandaki sık iğnenin tepesine geldim. 1 2 3 tane yan yana sık iğne yapıyorum. Burada bakın sıra sonundaki sık iğnenin sıra sonundaki zincirin tepesine de sık iğne yaparsam arttırma yapıyorum. O yüzden sadece 3 tane sık iğne yapıyorum ve bitiriyorum burada. Daha sonra dördüncü modelimiz için, dördüncü sıra modelimiz için başlangıç yapıyoruz. Burada yarım model yapacağız. Bakın ikinci sıradaki yapmış olduğum modelin aynısını yapacağım. 1 2 3 4 5 tane zincir. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Burası zincir çekerek başlangıç yaptığım nokta olduğu için herhangi bir işlem yapmıyorum. Arada boşluk atlamadan bir sonraki boşluğa geldim. Bakın burada dörtlü trabzan yapacağız. 1 2 3 4 seferde çekerek dörtlü trabzanımı yaptım. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atladım. Bir sonraki boşluğa geldim. Ve bir tane üçlü trabzan. Bir tane zincir, bir tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atladım. Bir sonraki boşluktayım. Bir tane ikili trabzan. Bir tane zincir, bir boşluk atladım. Bir sonraki boşluğa geldim. 1 2 3 tane yan yana sık iğne yaparak burada yarım modelimi oluşturmuş oldum. Baktığımda 2-4 tane trabzan yapıyoruz yarım modelimiz için. Tepe noktada da 3 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi bir tane bütün modelimiz var. Bir zincir, tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atladım. Bir sonraki boşluktayım. Bir tane ikili trabzan.
Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atladık. Bir sonraki boşluktayım. Bir tane üçlü trabzan. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğa 1 2 3 4 tane 4 seferde çekerek dörtlü trabzan. Bir zincir, 2 kez aldım. Bir tane atladım. Bir sonraki boşluktayım. 1 2 3 4 seferde çekerek dörtlü trabzan. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir tane atladım. Bir sonraki boşluktayım. Bir tane üçlü trabzan. Bir tane zincir, tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atladım. Bir sonraki boşluğa geliyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir tane zincir, bir boşluk atla. Bir sonraki boşluk 1 2 3 tane yan yana sık iğne yaparak bir tane modelimizi oluşturduk ve saydığımda 2 4 6 tane trabzan yapmış oldum. Şimdi bu şekilde devam edelim. Şimdi son 3 tane sık iğnemi yaptıktan sonra sıra sonunda yarım model yapacağız. Aynı başlangıçtaki yapmış olduğum gibi bir tane zincir, tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir sonraki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. Bir zincir, tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atladım. Bir sonraki boşluğa geldim. Bir tane üçlü trabzan. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. 1 2 3 4 seferde çıkarak dörtlü trabzan. Bir tane zincir. Bir boşluk atla. Son boşluğumdayım. 1 2 3 4 seferde çıkarak dörtlü trabzanımı yaptım. Şöyle bir tane zincir çekerek bıraktım. Sıra sonunda yarım modelimizde yapmış olduk. Şimdi bir üst sıraya geldiğimizde her boşluğa ve trabzanın tepesine sık iğne yaparak dönüş sağlayacağız. Buradan itibaren model hep aynı şekilde devam ediyor. Şimdi bu sıramızda hatırlarsanız ikinci sıradaki gibi yarım model yaparak başlangıç yapmıştık. Bir üst noktaya geldiğimizde sık iğnemizi yaptıktan sonra bir tane bütün modelle başlangıç yapıyoruz. Bu da ne demek oluyor? Bir tane zincir çekiyoruz. 3 tane sık iğne yaparak başlangıç yapıyoruz. Devamında model hep aynı şekilde devam ediyor. Bir sırada bütün yapıyorsak bir sırada yarım model yaparak başlangıç yapıyoruz. Ta ki istemiş olduğunuz uzunluğa ulaşana kadar bu şekilde devam edip geliyoruz. Şimdi tüm parçalarımızı tamamlayıp geldik. Örgümüzün ters tarafındayız. Her iki tarafta da ters tarafında olduğumuzdan emin olalım. Öncelikle omuz birleştirmesi yapacağız. Burada ben kendime göre bir ölçü belirledim. 3 tane model. Şu uzun kısımları sayıyorum sadece. Bakın hani dörtlü trabzan yaparak başlamış oldum. Yarım model kısmını saydığımda 1, 2, 3 tane model dikmem yeterli olacak omuz için. Siz de burada ne kadar açıklık olsun istiyorsanız o şekilde bir ayarlama yapabilirsiniz. Uygun iğneyi ipimizi taktıktan sonra hemen şöyle başlangıcımı yapıyorum. Ve burada karşılıklı modelde herhangi bir kaydırma yapmadan dediğim gibi 3 tane modeli dikme işlemini yapıyorum. Aynı şekilde diğer omuz içinde 3 tane model birleştirmesi yapıp geliyoruz hemen. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi 2 tane omuzun dikme işlemini yaptım. Geldim şöyle. Bakın. Boyun oyuntusu kısmımız kalmış oldu. Şimdi sıra geliyor kolu sabitlemeye. Kolu da hemen şöyle döndürelim parçamızı. Hala örgümün iç kısmındayım bu arada. Şimdi kol için yatay bir şekilde başladığımız şekilde dikme işlemi yapacağız. Gövdeyi ise dikey bir şekilde yapmıştım. Bakın böyle bütünü şeklinde devam ediyor. Burada öncelikle tam orta kısmını bulmamız gerekiyor. En son sıramda baktığımda yarım modelim var ve ortada 3 tane modelim var. O yüzden tam şöyle ortadaki modelimi buraya eşit tutuyorum. Buraya dilerseniz bir ilmek belirleyiciyle tutturma yapabilirsiniz. Ben şimdilik şöyle tutturdum sizlere gösterebilmek adına. Devamında burada eşit gelecek şekilde bakın zaten tam orta noktasını bulduğunuzda modeliniz eşit bir şekilde yerleşme yapıyor. Ve şöyle ilerliyor. Geldiği noktadan
dikme işlemi yapıyoruz. Buradan başlıyoruz. Eşit bir şekilde devam edip buradaki noktaya kadar dikelim. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi kolun dikme işlemini tamamladım. Ve şöyle bluzumuzu toparlıyoruz. 2 tane kolu da aynı şekilde sabitleyeceğiz. Daha sonra ikiye katlayalım. Yani bluz şeklini oluşturalım, daha doğrusu eşit gelecek şekilde. Hala örgümüzün ters tarafındayız. Öncelikle şöyle kolun birleştirmesini yapalım. Eşitleyelim modellerimizi ve kolun ucundan başlıyoruz. Uç noktadan başlıyoruz dikmeye. Bakın buradan modelde kaydırma yapmadan eşit bir şekilde dikiyoruz. Şöyle hemen göstermek istiyorum sizlere. Şurayı düzeltip kol altı noktasına kadar kolu devam ettiriyorum. Kol altı noktasından itibaren de gövdeye geçişimizi yapıp sabitliyoruz. Bakın dümdüz herhangi bir kaydırma yapmadan dikip geliyoruz. Sizlere bahsettiğim gibi dikme işlemimi tamamladım. Geldim. Gayet güzel oldu. Şöyle bakın şurada küçük bir boşluk bıraktım. Arka parçamın daha uzun olduğunu söylemiştim. Gövdede de çok küçük bir boşluk bırakarak dikme işlemi yaptım. Bence bu şekilde daha rahat ve görüntü olarak da daha güzel gözükeceğini düşünüyorum. Ben çok beğendim. Kullanışlı, böyle baharlık, yazlık bir bluz yapmış olduk. Toplamda 6 adet ipe ihtiyacınız var. 5,5 yumak yeterli olacak. Benimle birebir aynı ölçülerde çalışacaksanız. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.